Bugün Tolstoy'un son başyapıtlarından birine Hacı Murat'a dalıyoruz. Bu, imkansız koşullara, devasa imparatorluklara ve acımasız bir kadere karşı boyun eğmeyen bir ruhun unutulmaz hikayesi. Haydi gelin bu güçlü hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Yani burada amacımız sadece ne olduğunu anlamak değil, Tolstoy'un kelimelerle o ruhu nasıl dokuduğunu, ilmek ilmek nasıl işlediğini hissetmek. Biliyor musunuz, hikayemiz aslında bir insanla değil, Tolstoy'un bir tarlada karşılaştığı basit bir bitkiyle başlıyor. Düşünün, bir araba tekerleği tarafından ezilmiş ama yine de yok olmayı reddeden o sert, o boyun eğmez deve dikeni. İşte Tolstoy o basit bitkiye bakıp sordu. Bir insan tıpkı bu deve dikeni gibi boyun eğmez bir ruha sahip olabilir mi? Ve evet, gördü. O bitkide ölümsüzleştireceği adamın ruhunu gördü. İki devasa, öğütücü imparatorluğun arasında sıkışıp kalmış o inanılmaz ruhu. Peki, bu adamı anlamak için önce onun içinde sıkışıp kaldığı o iki farklı dünyayı anlamamız gerekiyor. Ve her şey onun düşman bir Çeçen köyüne, o umutsuz gelişiyle başlıyor. Aynı gece, düşünün, hayatta kalmak için iki bambaşka mücadele yaşanıyor. Bir yanda destansı bir kaçış, diğer yandaysa insanın içini acıtan bir sıradanlık. Hacı Murat için o evde atılan her adım, duyulan her ses bir tehlike demek. Her gölge bir düşman olabilir. Ama işte o topraklarda misafirperverlik kanunu ölüm korkusundan bile daha güçlü. Ve bu kanun ev sahibi Sado'nun şu sözleriyle adeta ete kemiğe bürünüyor. Bu sözler o dünyanın temel direğini özetliyor aslında. Burada onur, korkudan çok daha güçlü bir bağ. Tehlikenin tam kalbinde bile sarsılmaz bir sığınak yaratabiliyor. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Gelin Rus karargahının o yaldızlı sahte dünyasına gidelim. Dağlarda ölüm kol gezerken onlar için savaş ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şampanya kadehleri eşliğinde yapılan sıradan bir sohbet konusu. Burada hayat adeta bir tiyatro sahnesi. Yönettikleri o kanlı çatışmanın vahşetinden tamamen kopuk bir zarafet, bir güç performansı izliyoruz sanki. Peki Hacı Murat'ın Ruslara sığınma haberi buraya nasıl ulaşıyor dersiniz? Stratejik bir bomba gibi mi? Hayır. Heyecan verici bir dedikodu gibi. Vorontsovların salonlarında Hacı Murat, canı için savaşan çaresiz bir insan değil. Sadece sıkıcı hayatlarına biraz heyecan katacak, egzotik bir figür, hakkında konuşulacak vahşi bir haydut. Ama işte bu iki dünya arasında ne kadar mesafe olursa olsun, savaş herkesten korkunç bir bedel alıyor. Ve bu, Tolstoy'un paralel trajedilerle bize gösterdiği acı bir gerçek. Tolstoy burada çok ustaca bir şey yapıyor. Bize bir askerin ölümünü üç perdede gösteriyor. Önce ham gerçeklik, sonra o kişisel son ve en sonunda da soğuk, ruhsuz, resmi kayıt. Ve işte o kadar. Bir ailesi, bir hikayesi, hayalleri olan Avdeyev adlı o adam, resmi kayıtlarda sadece bir ölü haline geliyor. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Tam da o anda Avdevyev'in ailesi evde, olan biten hiçbir şeyden habersiz, donmuş toprağın üzerinde yulaf dövüyor. İşte Tolstoy'un ana teması tam da bu. Gücü elinde tutanlarla o gücün bedelini ödeyen insanlar arasındaki o korkunç, o derin kopukluk. Peki ya Hacı Murat'ın ödediği bedel? Ruslar ona stratejik bir piyon gözüyle bakarken Murat'ın aklında tek bir şey var. Düşmanı, Şamil tarafından rehin tutulan ailesini kurtarmak. Attığı her adım onların hayatlarıyla oynanan bir kumar aslında. İşte bu da onun kişisel savaşı. Tıpkı Avdiyev'in ailesinin habersizce yaşadığı o keder gibi. Başkalarının bilmediği, yürek yakan bir trajedi. Ve bu da bizi en başa, o deve dikeni sembolüne ve o adamın kırılmaz ruhuna geri getiriyor. Tıpkı deve dikenini tasvir ettiği gibi Tolstoy, Hacı Murat'ı da tam olarak böyle resmediyor. Yaralanmış, tuzağa düşürülmüş ama temelde ruhu asla kırılmamış. Evet, Rus çarının hırslarıyla Şamil'in fanatizmi arasında sıkışıp kalmış olabilir ama ruhu tamamen ezilmeyi reddediyor ve ailesini kurtarma umudu. İşte bu umut onu ya bir piyon gibi kullanmak ya da yok etmek isteyen bu acımasız dünyaya karşı son ve nihai meydan okuması haline geliyor. Ve işte Tolstoy bizi yüzyıllar sonra bile hala yankılanan o zamansız soruyla baş başa bırakıyor. İki devasa gücün arasında ezilirken bir ruh sadakatini kime borçludur?
Kendine mi, ailesine mi, yoksa sarsılmaz onuruna mı?